Merhaba değerli izleyiciler. Tartışmamıza istatistiksel mekaniğin temel taşı olan Boltzmann'ın entropi formülüne atıf ile başlayalım. 1875'te tanıtılan bu formül fiziksel sistemler için entropiyi tanımlamak anlamında devrim niteliğinde bir yol sağladı. Ve mikro durumlar ile makro durumlar arasındaki ilişki yoluyla bir sistemdeki düzensizlik veya rastgelelik derecesini nicel hesaplanabilir hale getirdi. Boltzmann'ın entropi formülü dengede veya durağan bir durumda olduklarını varsaymaya gerek kalmadan çeşitli sistemlere geniş bir şekilde uygulanır. Ortaya atılan temel noktalardan biri faz uzayında kaba tanelilik kavramıdır. Bu mikro durumların belirli ölçülebilir parametrelere dayalı olarak makro durumlar halinde gruplandırılması anlamına gelir. Bu noktada teknolojik ilerlemenin bir sistemin durumunun daha hassas ölçümlerini mümkün kılmasıyla kaba taneliliğin, granülerliğin daha ince hale gelebileceği fikrini ortaya atmakta yarar vardır. Örneğin mevcut teknoloji yalnızca bir sıvıdaki basınç, yoğunluk veya sıcaklık gibi makroskopik parametreleri ölçmemize izin verirken, gelecekteki gelişmeler bireysel moleküler hareketlerin izlenmesine de izin verebilir. Böyle bir durumda ayırt edilebilir mikro durumların sayısı artacak ve hesaplanan entropi buna göre azalacaktır. Bu ilginç bir belirsizliği gün yüzüne çıkarır. Makroskopik bir parametreyi tam olarak ne oluşturur? Ölçülebilir olan ile ölçülemeyen veya makroskopik olarak kabul edilenler arasında sınırlar teknoloji geliştikçe bulanıklaşır. Bu farklı gözlemcilerin farklı hassasiyet seviyeleri kullanarak aynı sisteme farklı entropi değerleri atayabilmesi nedeniyle entropinin tanımında potansiyel bir öznel öğeye yol açar. Bazı bilim insanları bir sistemin daha ince ölçümlerinden kaynaklanan entropideki herhangi bir azalmanın ölçüm aygıtının entropisindeki bir artışla telafi edileceğini öne sürmüşlerdir. Özünde evrenin genel entropisi yine de artacaktır ve izole bir sistemin toplam entropisinin asla azalmayacağını belirten termodinamiğin ikinci yasası korunacaktır. Bu ölçüm sürecinin kendisinin entropi ürettiği fikrine dayanan makul bir iddiadır. Ancak bu özellikle teknoloji değiştikçe makroskopik bir parametrenin neyi oluşturduğunu tanımlamadaki öznellik sorusunu tam olarak çözmez. Bu bağlamda Maxwell'in cini olarak adlandırılan düşünce deneyinden bahsedilmesi gerekir. Maxwell gaz moleküllerini hızlarına göre sıralayabilen ve gazın entropisini azaltarak yasayı ihlal eden küçük bir cin hayal etti. Ancak cin genel sistemin bir parçası olarak düşünüldüğünde cinin eylemleriyle üretilen entropi gazdaki entropi azalmasını telafi edecek ve böylece ikinci yasa korunacaktır. Maxwell'in cini olarak hareket eden mikroskopik cihaz fikri, molekülleri manipüle etmek için karmaşık mekanik aletlerin kullanımı gibi daha gerçekçi senaryolara kadar genişletildi. Bu gibi durumlarda bile cihazın kendisiyle ilişkili entropi de dahil olmak üzere tüm sistem düşünüldüğünde ikinci yasa geçerliliğini korur. Bununla birlikte daha derin bir soru ortaya çıkmaktadır. Sistem bu örneklerin önerdiği kadar karmaşık hale geldiğinde entropi tanımı sağlam kalır mı? Bu belirsizliklere rağmen kritik bir noktaya değinmekte fayda vardır. Bir sisteme atanan entropi değerleri teknolojideki ilerlemeler sonucunda önemli ölçüde değişmemektedir. Bunun nedeni faz uzayındaki kaba taneli bölgelerin genellikle büyük hacimlerle ayrılmış olması, yani bu bölgelerin sınırlarının yeniden çizilmesinin daha iyi bir hassasiyetle bile genel entropi hesaplaması üzerinde çok az etkisi olmasıdır. Ölçümlerin hassasiyetini bir büyüklük sırasına göre arttırmak, sistemin entropisinde yalnızca ihmal edilebilir bir değişikliğe neden olur. Belirli bir zamanda mevcut ölçüm cihazlarının hassasiyetine bağlı olduğu göz önüne alındığında bir sisteme kesin bir entropi değeri atamada her zaman bir miktar öznellik vardır. Ancak bu öznellik genellikle küçüktür ve entropi kavramının pratik yararlılığını baltalamaz. Tartışma entropinin fiziksel bir nicelik olmasına rağmen sistemi nasıl tanımladığımızın ve hangi parametreleri ölçmeyi seçtiğimizin etkisinden tamamen bağımsız olmadığı fikrini vurgulamaktadır. Sonuç olarak entropi kavramı öznellik potansiyeline ve teknolojik gelişmelerin getirdiği zorluklara rağmen sağlamlığını korur. Ölçümlerin hassasiyeti artarken bile bir sistemin genel entropisi büyük ölçüde faz uzayındaki kaba taneli bölgelerin ölçek olarak çok farklı olması nedeniyle sabit olma eğilimindedir. Makroskopik parametrelerin ve kaba taneli bölgelerin nasıl tanımlandığına ilişkin belirsizliklere rağmen entropi sağlamlığını tartışacağız. Bu sağlamlık öncelikle faz uzayındaki kaba taneli bölgelerin muazzam boyutuna ve hacimleri arasındaki aşırı oranlara atfedilmektedir.
Teknolojik gelişmeler daha hassas ölçümlere izin verse bile bu bölgelerin sınırlarındaki değişiklikler bir sisteme atanan entropi değerlerinde ihmal edilebilir farklar meydana getirir. Bu sağlamlığın temel nedeni kaba tanelikte yer alan faz uzayı bölgelerinin genişliği olmaktadır. Bu bölgeler ölçülebilir makroskopik parametrelere dayalı olarak mikro durumların makro durumlara gruplanmasını temsil eder. Basit bir örnek kullanarak gösterecek olursak, bir banyoda sıcak ve soğuk suyun karıştırılmasını verebiliriz. Yaklaşık 50 derecedeki sıcak su ve yaklaşık 10 derecedeki soğuk su 150 litre su içeren bir banyo oluşturmak için karıştırılır. Bu karıştırma işleminden kaynaklanan entropi artışı hesaplanır. Daha da çarpıcı olanı bu entropi değişiminin faz uzayındaki bir kaba taneli bölgeden kat kat daha büyük olan diğerine hareket etmesine karşılık gelmesidir. Kaba taneli bölgelerin sınırları katı bir şekilde tanımlanmamış olsa bile bu bölgelerdeki hacimlerdeki büyük fark sınırların makul bir şekilde yeniden tanımlanmasının entropiyi önemli ölçüde etkilememesini sağlar. Faz uzayı sınırları sorunu kaba taneli bölgeler arasındaki bulanık bir sınır kavramını tanıtarak incelenebilir. Gerçekte bölgeler arasında keskin bir ayrım yoktur. Faz uzayında sınıra yakın ancak zıt taraflara düşen iki nokta makroskopik olarak neredeyse ayırt edilemez durumları temsil eder. Ancak farklı bölgelerde oldukları için ayrı makro durumlar olarak ele alınırlar. Bu potansiyel bir belirsizlik meydana getirir. Ancak bu belirsiz sınırlara yakın noktaların hacminin kaba taneli bölgelerin geniş iç kısımlarına kıyasla önemsiz olduğu kabul edilerek çözülür. Sonuç olarak sınıra yakın bir noktanın bir bölgeye mi yoksa diğerine mi ait olduğu sisteme atanan entropi değerlerinde çok az pratik bir fark oluşturur. Bu entropinin sağlamlığını daha da güçlendirir. Çünkü entropi değerleri kaba taneli bölgelerin sınırlarının nasıl çizildiğine dair ayrıntılara büyük ölçüde duyarsız kalmaktadır. Entropi genel olarak sağlam olsa da bu sağlamlığın başarısız olabileceği veya en azından yetersiz görünebileceği belirli ince durumlar vardır. Özellikle çarpıcı bir örnek Erwin Hahn tarafından 1950'de nükleer manyetik rezonans bağlamında keşfedilen spin yankısı olgusudur. Bir spin yankısı deneyinde başlangıçta hizalanmış nükleer spinler uygulanan bir elektromanyetik alan altında değişen presesyon oranları nedeniyle düzensiz hale gelebilir. Ve bu da entropide bir artış gibi görünen bir şeye yol açar. Spinler makroskopik ölçümlere dayanarak termodinamiğin ikinci yasası doğrultusunda entropinin arttığını gösteren düzensiz, karmakarışık bir yapılandırma alır. Ancak dış elektromanyetik alan doğru anda tersine çevrilirse spinler orijinal hizalanmış durumlarına geri döner ve ilk mıknatıslanma geri yüklenir. Bu tersine dönme ikinci yasayı ihlal eden bir entropi azalmasına neden oluyor gibi görünüyor. Bu paradoks makroskopik olarak düzensiz spin durumunun daha yüksek bir entropi durumu gibi görünmesi. Düzenli spin durumuna geri dönüşün ise entropide bir azalma anlamına gelmesi nedeniyle ortaya çıkar. Spin yankı etkisi ikinci yasanın ihlal edildiğini gösterebilirken bu olgunun termodinamiğin ikinci yasası ile gerçekten çelişmediğini kabul etmek önemlidir. İkinci yasa kapalı sistemler için geçerlidir ve izole bir sistemdeki toplam entropinin azalmayacağını belirtir. Ancak spin yankısı durumunda sistem kapalı değildir. Elektromanyetik alan aracılığıyla yapılan dış manipülasyon sisteme enerji ve bilgi sokar ve düzeni etkili bir şekilde geri kazandırır. Böylece makroskopik olarak gözlemlenen entropi azalması ters alandan gelen enerji girişiyle telafi edilir. Dış alanı ve nükleer spinlerle etkileşimini içeren tüm sistemin entropisi azalmaz ve ikinci yasanın bütünlüğünü korur. Entropinin azaldığı ve sistemin belirgin bir düzensizlik sürecinden sonra daha düzenli bir duruma döndüğü durumları sunarak termodinamiğin ikinci yasasına yönelik incelikli bir meydan okumayı inceleyelim. Bu senaryolarda ikinci yasa ihlal edilmese de özellikle sistemler sıradan makroskopik ölçülerin kolayca tespit edemeyeceği gizli düzenler sergilediğinde entropi tanımında belirsizlikler ve sınırlamalar ortaya koyulmuş olur. Bazı sistemler makroskopik gözlemlere dayanarak düzensiz görünse bile altta yatan kesin bir gizli düzen olabileceğidir. Bu gizli düzen genellikle yalnızca sistem çok özel bir şekilde incelendiğinde, sistemin yapısıyla sıradan makroskopik yöntemlerin izin verdiğinden daha karmaşık bir düzeyde etkileşime girecek şekilde tasarlanmış ölçümler veya manipülasyonlar kullanıldığında ortaya çıkar. Bilginin CD veya DVD'ye depolanma şekline bir benzetme yapılabilir. Sıradan bir gözlemciye diskin yüzeyi tek düze ve belirgin hiçbir özelliği olmadan görünebilir ve içinde kodlanmış ayrıntılı bilgi hakkında hiçbir ipucu vermez. Ancak özel olarak tasarlanmış bir okuma cihazı, örneğin bir CD veya DVD oynatıcı kullanıldığında bu bilgi zahmetsizce çıkarılır.
Benzer şekilde fiziksel sistemlerde düzensiz bir durumun altında mevcut olabilecek gizli düzeni ortaya çıkarmak için daha karmaşık ölçümler gerekir. Bu durumda gizli düzen her zaman mevcuttu. Ancak yalnızca alanı tersine çevirerek ortaya çıkarılabilirdi. Bu bir CD'den bilgi okumak için belirli bir araç kullanmaya benzer bir işlemdir. Kavramı daha somut hale getirmek amacıyla iki silindirik cam tüp arasında viskoz bir sıvı, örneğin gliserin içeren daha basit ancak benzer bir deneyi tanıtalım. İlk olarak sıvıya parlak kırmızı boyadan ince bir çizgi sokulur. İç silindir döndürülür ve boyanın sıvı boyunca yayılması sağlanır. Birkaç turdan sonra boya eşit şekilde dağılmış gibi görünür ve sıvıya hafif pembemsi bir renk verir ve sistemin spin yankı örneğinde görülen düzensizliğe benzer şekilde daha yüksek bir entropi durumuna ulaştığı görülür. Makroskopik bir bakış açısından boyanın düzgün bir şekilde karışmış gibi görünmesi nedeniyle entropi artmış gibi görünmektedir. Ancak sap aynı sayıda tur ters yönde döndürüldüğünde sistemdeki gizli düzen ortaya çıkar. Orijinal kırmızı çizgi başlangıçta olduğu kadar net bir şekilde yeniden belirir ve bu da sıvının daha düşük entropili bir duruma geri döndüğünü göstermektedir. Hem spin yankı hem de akışkan dinamiği deneylerinde sistem tersine dönme işlemi sırasında kendiliğinden daha yüksek entropiye sahip düzensiz bir durumdan daha düşük entropili düzenli bir duruma geçerek termodinamiğin ikinci yasasını ihlal ediyor gibi gözlemlemektedir. İzole bir sistemin toplam entropisinin asla azalmayacağını belirten ikinci yasa, yalnızca sistemin makroskopik durumu dikkate alındığında ihlal edilmiş gibi görünür. Ancak bilim insanları arasında hakim olan görüş ikinci yasasının gerçek anlamda ihlal edilmediğidir. Bunun yerine bu durumlar bu tür sistemlerdeki entropi tanımının yeterince rafine edilmediğini ortaya koymaktadır. Temel sorun sisteme atfedilen entropinin sistemde bulunan gizli düzeni hesaba katmayan eksik bir makroskopik tanıma dayanmasıdır. Bu gizli düzen ortaya çıktığında entropinin başlangıçta düşünüldüğü kadar artmadığı ve tersine dönme sırasında meydana gelen sonraki azalmanın ikinci yasa ile çelişmediği açıkça ortaya çıkar. Bu örnekler her koşulda evrensel olarak geçerli olan kesin ve nesnel bir entropi ölçüsü tanımlamaya çalışıldığında potansiyel bir sorun ortaya çıkartmış gibi görünür. İkinci yasa bu örneklerde geçerliliğini korurken durumlar entropinin bir kavram olarak sınırlamalarını, özellikle de geleneksel makroskopik ölçümlere yakalanmayan gizli düzen veya karmaşık iç dinamiklerin bulunduğu sistemlerde vurgulanmaktadır. Bu sorun termodinamikte daha geniş bir felsefi ve pratik zorluğa işaret etmektedir. Entropi tanımlarının öznelliği konusuna. Entropi genellikle sistemin mikroskopik detayları üzerinde kaba taneli olan sıcaklık, basınç veya hacim gibi makroskopik parametreler açısından tanımlanır. Ancak mikroskopik düzenin önemli bir rol oynadığı durumlarda spin yankısı veya akışkanlar dinamiği deneylerinde olduğu gibi makroskopik görünüm yetersiz olabilir. Ve bu da ikinci yasa ile belirgin bir çelişkiye yol açabilir. Sonuç olarak tartışılan örnekler entropinin azaldığı durumlarda bile spin yankısı ve akışkanlar dinamiği deneylerinde olduğu gibi termodinamiğin ikinci yasasının bozulmadan kaldığını gösterir. Bu durumlar gözlemlediğimiz entropi artışlarının bazen yalnızca gizli düzeni göz ardı eden eksik makroskopik ölçümlere dayalı olarak belirgin olduğunu kanıtlar. Daha sofistike yöntemler uygulandığında bu gizli düzen ortaya çıkmaktadır ve sistemin gerçek davranışı netleşmektedir. Neden her zaman tamamen nesnel ve dolayısıyla doğada mutlak bir anlamda dışarıda olan iyi tanımlanmış fiziksel olarak kesin bir entropi kavramının talep edilmesi gerektiği anlaşılamasa da burada bu nesnel entropi zaman içerisinde nadiren azalır. Silindirler arasındaki hafif renklendirilmiş viskoz sıvıya veya düzensizleşmiş gibi görünen ancak daha önceden sahip oldukları düzenin kesin bir hafızasını koruyan nükleer spinlerin yapılandırılmalarına uygulanan gerçek bir entropi kavramı her zaman olmalı mıdır? Gerçek evrende karşılaşma eğiliminde olduğumuz sistemler için makroskopik niceliklerin normal ölçümleri birbirinden inanılmaz derecede büyük faktörlerle farklılık gösteren kaba taneli hacimlere yol açar. Ancak bildiğimiz evrende neden bu kadar büyük faktörlerle farklılık göstermeleri gerektiği ile ilgili derin bir sorun vardır. Bu muazzam faktörler entropi kavramımızda yer alan ve kabul edilebilir şekilde kafa karıştırıcı olan öznellik sorunlarına rağmen evrenimiz hakkında nesnel ve dışarıda görünen dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyar. Entropinin zaman içinde neden arttığını anlamak anlamında faz uzayında belirli bir P0 noktasına karşılık gelen düşük entropili bir durumda başlayan bir sistemi hayal edelim. Bir sistemin faz uzayı işgal edebileceği tüm olası durumları temsil eder
Ve bu uzaydaki her nokta sistemin mikroskopik değişkenlerinin, örneğin konum ve momentum gibi belirli bir konfigürasyonuna karşılık gelir. Bu bağlamda entropi sistemin durumunun işgal ettiği faz uzayındaki iri taneli bölgenin hacmiyle ilişkili olarak anlaşılır. Düşük entropili bir durum küçük bir kaba taneli bölgeye, örneğin omega 0'a karşılık gelir. Zaman ilerledikçe sistem evrimleşir ve P noktası faz uzayında hareket eder ve tipik olarak giderek daha büyük kaba taneli bölgelere girer. Her bölge faz uzayının yüksek boyutluluğu nedeniyle bir öncekinden çok daha büyük bir hacme sahiptir. Daha büyük ve daha büyük kaba taneli bölgelere doğru bu kademeli hareket faz uzayı hacminin logaritmasının entropiyle orantılı olması nedeniyle entropide bir artışa karşılık gelir. Bu entropi artışı sürecinin yalnızca beklendiğini değil, aynı zamanda faz uzayındaki kaba taneli bölgelerin boyutlarındaki muazzam farklılık nedeniyle ezici bir şekilde olası olduğunu vurgular. Ana konu Newton mekaniği zaman geri dönüşümlülüğü etrafında dönmektedir. Newton hareket yasaları deterministiktir ve her iki zaman yönünde de eşit derecede iyi çalışır. Dolayısıyla bir sistemin şu anki durumunu biliyorsak prensip olarak bu yasaları hem gelecekteki hem de geçmiş evrimini belirlemek için kullanabiliriz. Örneğin ileri zaman yönünde istatistiksel mekanik ve termodinamiğin ikinci yasası kullanılarak bir masa üzerinden düşen yumurtanın geleceği makul bir şekilde tahmin edilebilir. Masadan düşecek, kırılacak ve sistemin genel entropisini arttıracaktır. Bu ikinci yasanın dikte ettiği kaçınılmaz entropi artışına dayalı beklentilerimizle mükemmel bir şekilde örtüşmektedir. Ancak yumurtanın masaya nasıl konduğunu çıkartmak için aynı mantığı zamanda geriye doğru uyguladığımızda büyük bir sorunla karşılaşırız. Yumurtanın gelecekteki evrimini tanımlayan aynı deterministik yasalar geçmişini de izlememize olanak tanır. Sistemin geleceği daha büyük kaba taneli bölgelere, daha yüksek entropili bölgelere doğru evrimleştiği gibi sistemin geçmişi de aynı mantıkla daha büyük kaba taneli bölgelerden evrimleşmektedir. Bu yumurtanın şu anda bulunduğundan daha yüksek bir entropi durumundan gelmiş olması gerektiği anlamına gelir. Bu mantığı zaman içinde geriye doğru takip edersek yumurtanın en olası geçmiş durumları daha büyük faz uzayı hacmi bölgeleriyle ilişkili olanlardır. Ve bu da daha yüksek entropi durumlarını ima eder. Sonuç olarak mantık yumurtanın büyük olasılıkla inanılmaz derecede düzensiz bir durumdan kaynaklandığını öne sürer. Örneğin yerde kırılmış, ezilmiş bir yumurta, sarısı, albümini ve yumurta kabuğu dağılmış ve karışmış hali. Bu mantığa göre yumurta daha sonra kendiliğinden yeniden bir araya gelmiş, kırılmış bileşenler masanın kenarına tünemiş mükemmel bir yumurtaya dönüşmüş olurdu. Bu sonuç mekanik bir bakış açısından teknik olarak geçerli olsa da fiziksel ve sezgisel bir bakış açısından tamamen saçmadır. Kırık bir yumurtanın kendi kendine bir araya gelmesi kavramı entropinin zamanla azalmak yerine artma eğiliminde olduğunu belirten ikinci yasa hakkında bildiğimiz her şeyle çelişir. Bu geriye doğru evrimin sistemin giderek daha düşük entropi durumlarına karşılık gelen ardışık olarak daha küçük kaba taneli bölgelerden geçmesi gerekeceğinden ikinci yasanın büyük ölçüde ihlallerini içereceğini belirtiyor. Bu tür bir davranış gerçek dünyada gözlemlediğimiz aşırı olası entropi artışıyla çeliştiği için olası değildir. Dolayısıyla deterministik yasalarımız prensipte böyle bir geriye doğru evrime izin verse de pratikte imkansız olarak kabul edilmesi gereken bir olasılık dışıdır. Buradaki temel sorun altta yatan fiziksel yasalar zamana göre simetrik olmasına rağmen termodinamik davranış söz konusu olduğunda zamanın asimetrisidir. Termodinamiğin ikinci yasası temel fiziğin zamanın tersine çevrilebilirliğine rağmen geçmişi gelecekten ayıran bir zaman oku sunar. Newton mekaniği zamanın yönüne kayıtsızken ikinci yasa tarafından yönetilen sistemlerin istatistiksel davranışı zaman ilerledikçe artan entropiyi destekler. Fizik yasaları zamana göre simetrik olabilirken ikinci yasa değildir. Bu yasa evrenin düşük entropili sınır koşullarını yansıtan bir yönsel ön yargı gerektirir. Özellikle evrenin çok düşük entropili bir durumda başladığını ve o zamandan beri entropisinin arttığını. Evrenin düşük entropili başlangıç koşulları sistemin doğal olarak daha yüksek entropiye doğru evrimleştiğini, tam tersinin olmadığını belirtir. Geçmiş evrenin başlangıçtaki düşük entropili koşullarıyla sınırlandırıldığı için gelecekle aynı olasılık eğilimleri tarafından yönetilmez. Temel sorun Newton yasaları gibi fiziğin dinamik yasalarının zamana göre geri dönüşümlü olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bir sistemin mevcut durumunu biliyorsak bu yasaların hem geleceğini hem de geçmiş evrini deterministik bir şekilde tahmin edebileceğimiz anlamına gelir. Ancak termodinamiğin ikinci yasası bir asimetri getiriyor. Entropi geleceğe doğru artıyor ve bu artış zamanın bir yönünü yani zaman okunu veriyor gibi görünüyor.
Gelecekteki durumlar hakkında akıl yürütürken fiziksel sistemler daha yüksek entropili durumlara evrilirken ve faz uzayındaki kapataneli bölgeler giderek büyürken bunun mükemmel bir şekilde işe yaradığı gözlemlenmektedir. Ancak aynı mantık geçmişe uygulandığında saçma olmasa bile oldukça düşük olasılıklı sonuçlara yol açar. Bu paradoksun kökü sistemin evriminin faz uzayındaki kabataneli bölgeler açısından rastgele olduğu varsayımında yatmaktadır. Bu varsayım geleceğe yönelik davranış için iyi çalışıyor gibi görünse de geçmişe uygulandığında bozulur. Gerçekte fiziksel sistemlerin evrimi rastgele değildir. Deterministik yasaları izler. Bu da geçmiş evrimin geleceğin tam tersi olmadığı anlamına gelir. Özellikle geçmişe baktığımızda sistemin faz uzayının daha küçük, daha düşük olasılıklı bölgelere doğru ön yargılı bir şekilde yönlendirildiği görülür. Yani düşük entropili bölgelere. Bu asimetri geçmiş teleoloji olarak adlandırılan bir biçimi yaratır. Sistemin geçmişte belirli, oldukça düzenli bir duruma doğru evrimleştiği fikrini bize empoze eder. Bir amaç veya hedef odaklı davranışı ima eden teleoloji kavramı geleceğe uygulandığında saçma görünecektir. Örneğin bir yumurtanın kırıldığı ve tekrar bir araya geldiğini göstermek için ters çevrildiği bir filmi izlemek saçma ve ikinci yasayı ihlal eder gibi görünür. Ancak yumurtanın ilk başta masada nasıl durduğu gibi geçmişi düşündüğümüzde aynı geriye doğru yönlendirilmiş evrim tamamen normal görünmektedir. Bu geçmişe yönelik teleoloji günlük deneyimimizin bir parçasıdır. Bu yüzden onu tuhaf bulmamaktayız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.